Tamam, hatta şuradan web sitesi vardır. Web sitesini açayım. Django Extensions ismi. Bu Google'dan arattığınız zaman hemen bulabileceğiniz bir yapı zaten. Şurada da dursun. Bu Django Extensions gerçekten güzel işler yapıyor ve Django Extensions ile birlikte eğer bir de IPython'ı kurarsanız çok daha tatlı şeyler yapabiliyorsunuz. IPython bir tane Python interpreter ve gayet güzel işler yapıyor. Şimdi ben şunu istiyorum. Normalde sizin bilgisayarınıza ben IPython'ı ve Django Extensions'ını kurdurmak istersem bayağı bir sıkıntı yaşayacağız. Bazılarınız kuracak, bazılarınız kuramayacak, bazılarınız bekleyecek ama bu bizim günümüzün problemi değil. Bizim günümüzün problemleri daha farklı. Fakat ben kurmak istiyorum. Ben kurunca bunu da applications'ın içerisine attığım zaman siz de kurmadıysanız o zaman yine patates olacağız. Ve bu yüzden de sürekli sıkıntı yaşayacağız. Bu sefer çözüm bulmam gerekiyor. Acaba ben nasıl olur da kendi bilgisayarıma bunu kurarım ve applications'ların içerisine atarım ama aynı zamanda da sizin kurmanıza gerek kalmadan ben bu işi çözebilirim. Öyle anlatayım. Bu yöntem için ben environment'ı kullanacağım. Yani Environ'u kullanacağım. Normalde Environ'u ayarlayıcı için kullanabiliriz veyahut da işte buradaki hatırlayacak olursanız secret key'i Environ'un içerisinde tutabiliriz. Böylelikle işletim sistemi bazlı bu ayar tutulmuş olur. Şimdi olay biraz karmaşık gelecek size ama asıl hedefi hatırlamaya çalışın ilk önce. Hedef şu. X bir bilgisayarda bir şey çalışsın ama Y bilgisayarında o şey çalışmasını istiyorum. Hedefim bu. Bu yüzden de X bilgisayarındaki güvenlik önlemleri ve içerideki önlemlere göre bu şey çalışsın ama Y bilgisayarında bunlar çalışmasın demek istiyorum. Bunu yapabilmek için ilk yapmam gereken şey ilk önce paketleri ben bir kurayım. Paketleri kurmak için terminalimi açıyorum. Terminalimi açtıktan sonra pip install, ekranı görüyor musunuz bu arada terminali? Pip install IPython diyorum. Ve IPython dedikten sonra burada IPython'ı kuruyorum. Daha önce kurmuştum. O yüzden zaten hiçbir sıkıntı yaşamadım. Onun dışında bir de şuradan da pip install Django Extensions'ı kuruyorum. Ve bunu da kurdum. Ve bu kurulumları yaptıktan sonra artık bu paketler bilgisayarımda var. Ve pip freeze diyorum. Ve benim işletim sistemimdeki bütün paketleri, daha doğrusu işletim sistemi değil de environment'ın içerisindeki bütün paketleri buradan görebiliyorum. Aynı zamanda yarın öbür gün belki siz de kurmak istersiniz diye bunları requirements.txt'ye atıyorum. Şuradan. Şuradan atalım. Neydi? Kaft'tı. Clone'daydı. Pip freeze demiştik. Ve bütün listeyi görmüştük. Requirements.txt'nin içerisine atmıştık. Tamam. Artık requirements.txt'nin içerisinde bunlar var. Yani buradan baktığımız zaman requirements.txt'ye burada bütün listeyi görebiliyoruz. Şimdi ben bunu bilgisayarıma kuracağım. Extensions'ı da kuracağım. Extensions için açıklamaya geliyorum. Diyor ki bunları yap. Ondan sonra kurulumunu yaptıktan sonra şuralarda bir yerlerde yazacaktır. Installation kısmı var. Şurada da diyor ki application kısmına bunu koy. Şimdi bunu aldım, kopyaladım. Eğer buradaki application kısmına bunu koyarsam, bunu da kapatayım. O zaman siz kurmazsanız hata verecektir. Ama ben öyle bir şey olsun ki hepimiz de debug modda çalışıyoruz. Şunu diyebilirdik. Debug modda çalışan bilgisayarlar sadece bunu kursun diyebilirdik ama şu anda olayımız o değil. Hepimiz debug modda çalıştığımız için ben öyle bir şey yapayım ki sadece bu bilgisayara özgü olsun ve diğer bilgisayarlarda bu yoksa zaten sıkıntı yaşamasınlar. O yüzden de Environ'la ilgili işlem yapmak için ve sadece bu oturumluk işlem yapmak için tekrar terminalimi geri açtım. Export dedim. Export Mac'te ve Linux'te Environ'u aktarmak için yapılan bir ayar. Ama Windows'ta da yine environment'a veya da Environ'un içerisine aktarmak için bir ayar var. O ayarı da yapmak için sistemin içerisindeki ayarlar kısmına geldiğiniz zaman göreceksiniz. Ben burada şunu diyeceğim. Django debug diye bir şey oluştur ve bu true olsun diyeceğim. Bunu yaptıktan sonra enter'a basıyorum. Sonra print env dediğim zaman da burada print env. Bunu dediğim zaman da burada Django debug true diye yazıyor. Peki Django ortamına geçmeden önce bir Python'ı açayım. Python açarken normalde Python diyordum ama bu sefer interpreter olarak IPython kullanacağım için IPython diye yazıyorum. Çünkü bende kurulu. Sizde kurulu olmayabilir, yazamayabilirsiniz ama bende kurulu.
Neyse IPython'ı açtım ve import host diyorum. Operation sistemi çağır. Operation sistemin içerisinden environ'un içerisinden get, neyi get ile birlikte çağıracağım? Neydi? Ne yazmam gerekiyordu? Django debug diye yazmam gerekiyordu. Tamam. Bunu yazdım. Ve Enter tuşuna bastığım zaman burada görebiliyorum. Bunu herkes gördü diye düşünüyorum. Şimdi bunu gerçekten de Django içerisinde nasıl kullanacağımı göstereceğim. Burada değeri aldım. Değeri aldıysam o zaman diyorum ki eğer Operation System bu arada en yukarıda zaten kurulu. Şuradan da göstereyim. Daha doğrusu import edilmiş durumda. O yüzden bir daha import etmeme gerek yok. Environ'un içerisindeki get ile birlikte Django debug eşittir true'ysa veyahut da Django debug varsa diye diyebilirdim. Çünkü hani Django debug'ın içerisinde sizde veri olmayacağı için bir şey olmayacaktı ama böyle yazdım. Daha anlaşılır olsun diye. Ve diyeceğim ki şuradaki installed apps kısmındaki artı eşittir ve artı eşittir dedikten sonra da Django extensions'ı kur diyeceğim. Bunu yaptığım zaman artık şuna bakmış oluyoruz. Diyoruz ki yani installed apps'teki bütün app'leri kur. Hiçbir sıkıntı yok. Bunları çalıştır. Sonra eğer Django debug diye bir şey varsa ve bu true'ysa o zaman burada installed apps'e bunu ekledim. Böylelikle sizdeki hiçbir ayar değişmeden sadece ben buradaki Django extensions eklentisini kullanabilir hale geleceğim ve siz bu paketi yüklememiş olsanız bile hiçbir şekilde kodunuzla ilgili sıkıntı yaşamayacaksınız. Peki ben niye böyle bir şeye ihtiyaç duyayım ki? Yani gerçekten de böyle mi yapmalıyım? Veyahut da hepinizin kurması mı gerekiyor bunu? Yani hepiniz gerçekten kurmalı mıydınız böyle bir şeyi? Var mı cevap? Bir kere ne olduğunu bile bilmiyorsunuz bunun, değil mi? Şu ana kadar. Yani ne olduğunu bile bilmediğiniz bir şey var ve yani demiş şair. Ne olduğunu bile bilmediğiniz bir şey var. Birazdan ne özelliklere sahip olduğunu da göstereceğim bu extension'ın ama mesela şu anda GitHub'tan bunu çektiğiniz zaman bu ayar sayesinde artık sizin bilgisayarınızda bu Django extensions olmasa bile projeniz çalışmaya devam edecek. Veyahut da şöyle özetleyelim. Şuradaki secret key'i eğer ben burada yazmasaydım ve yine aynı şekilde secret key'i şöyle yapsaydım, hatta yapalım, aldım ve geldim, çıktım. Ondan sonra da export dedim ve buradakini kopyalayıp yapıştırdım. Bet assignment çünkü boşluk var, ondan dolayıdır. Ve print env dediğim zaman da burada secret key olarak görebiliyorum. Harika. Ben IPython dediğim zaman ondan sonra ve import os deyip ondan sonra os.environ environ deyip sonra da get ile birlikte secret key'i istediğim zaman burada gördüğünüz gibi secret key'i sadece benim bilgisayarımda olabilecek şekilde tanımlayabiliyorum. Böylelikle başka bir bilgisayarda bu bilgi olmayacağı için secret key ile ilgili sıkıntı yaşamayacağız ve bu secret key olmadığından dolayı da mesela parolayı alamayacaklar. Çünkü hatırlıyorsanız parolayla ilgili bizim bir hash'e sahip olmamız gerekiyordu. Bu hash zaten burada. Bunu ben GitHub'a atmazsam ve ondan sonra secret key sadece benim bilgisayarımda olursa o zaman bu hash olmadığından dolayı da zaten parolayı bulmakla ilgili bayağı bir sıkıntı yaşayacaklar. Yani bunun gibi birçok ayarı bilgisayarınızın içerisine tanımlayabiliyorsunuz ve kimse görmeyebiliyor. Neyse şimdi gelelim buradaki ayarımıza. Bunu yaptık. Buradaki ayar duruyor. Ve dediğim gibi bunu da hatta şu anda Git'le birlikte göndereceğim size. Siz de alın, update edin. Yine projeniz çalışacaktır. Hatta onu da yapalım. Git status diyeyim. Git add. Git commit. Yine yazamadım. Oh, yazdım sonunda. Hocam çok zorlandım. Çok zorlandım bu sefer. Pushlayamadım. Yok biz bitirmişler.
Anlamadı değil mi? Tamam, sıkıntı yok şu ana kadar. Neden anlamadığınızın farkındayım çünkü ne yapmaya çalıştım, yani git pull yapın bu arada siz. Ben anlatmaya devam edeceğim durumu. Şimdi hedefim şuydu. Biz bir ortamda çalışıyoruz. 20 kişilik bir ortamda çalışıyoruz şu anda. Bu 20 kişilik ortamda çalışırken benim ihtiyacım olan bir tane şey vardı, plugin vardı ve sizin de bu plugin'e ihtiyacınız yoktu. Bu yüzden de ben gittim bu plugin'i yükledim. Aslında extensions da plugin dediğimi düşünün. Ondan sonra bu extensions'ı yükledim. Yükledikten sonra da ve bunu da burada gösterebiliyorum. Şu anda burada duruyor hepsi. Ve Python manage.py dediğimiz zaman, tabii ki burada değil. cd neydi? Kaft mıydı? Evet. Python manage.py dedim. Ve enter tuşuna bastım. Eğer bunları çektiyseniz ve git pull yaptıysanız normalde sizde çok az şey gözüküyordu. Şu kadar gözüküyordu, hatta göstereyim. Burası gözüküyordu normalde. Ama Django Extensions'da gelen birçok eklenti var burada. Ve benim favori eklentim Django'nun shell kısmının plus'ı. Yani normalde shell yazıyorduk ama artık shell plus diye bir şey geldi bana. Ve shell plus'a basınca şu oluyor arkadaşlar. 1. Shell plus'la birlikte tüm benim modellerim yükleniyor. 2. Benim ihtiyacım olabilecek her şey yükleniyor. Bu yüzden de ben artık mesela karuseli from page nokta models import karusel diye import etmeme gerek yok. Cancel tuşuna bastım. Import etmedim. Çünkü burada karusel var. Hatta taba basınca bununla ilgili bütün özellikler burada geliyor artık. Normalde gelmiyordu bu yetenekler. Bunların hepsi IPython'la birlikte geldi. Ve ben çok daha iyi bir şekilde kullanabildim. Hatta ben çıkış yaptım. Normalde çıkış yaptıktan sonra tekrar giriş yaptığınızda sizin bir önceki yazdıklarınız gelmiyordu. Ama yukarı ok tuşuna bastığınızda bütün yazdıklarınız burada geliyor. History'yi de tutuyor. Bu yüzden de IPython efsane bir şey. Onunla birlikte Django Extensions sizin sisteminizi çok daha efsane bir hale getiriyor. Ben özellikle eğitimde size başka şeyleri anlatabilmek için bu eklentiyi kurdum ki hızlıca ikide bir şeyleri import edebileyim diye. Ama aynı zamanda da geçen gün konuşmuş olduğumuz şuradaki Environ'un olayını anlatmaya çalıştım. Çünkü normal şartlarda hiçbiriniz bunu kullanmayacağınızı düşünüyorsunuz ama güvenlik için çok önemli bir şeydir. Ben ama dikkat ettiyseniz bunu güvenlik için kullanmadım. Onun yerine çok daha farklı bir yöntemle kullandım. Dedim ki sadece benim bilgisayarım için Django Extensions'ı çalıştır. Bir şeyler anlatabildim mi? Kafalarda bir şeyler canlandı mı? Evet, yani bu normalde çoğu şeyde kodda göremezsiniz bu olayı. Çoğu kodda Environ'un kullanımı gözükmez. Çoğu kodda ben görmüyorum. Yurt dışında birkaç kişi de gördüm özellikle nasıl kullandıkları ile ilgili detayları. Bu Environ'da şöyle bir şey var ama bilgisayarımı açıp kapattığım zaman bu Environ gidecek. Çünkü ben bunu gidip bir yere yazmadım. Şu anda profilimde durmuyor. Sadece bu session'da duruyor. Aslında bazen böyle güvenlik önlemleri de almanız gerekebiliyor. Sadece session'ınız için, yani o işletim sistemindeki o oturum için o Environ'u tanımlayıp daha sonra restart olduktan sonra makine mesela tanımlamak istemiyor olabilirsiniz. Böyle şeyler olabiliyor. İşte bunları düşünmeniz gerekiyor. Ve şu anda dediğim gibi bu ayar var ve bu ayar sayesinde ben artık sadece kendi bilgisayarımda bunu çalıştırıyorum. İşin güzel tarafı şu. Bu sizin kod dosyanızda duruyor ve kod dosyanızda dursa da hiçbir işe yaramıyor. Yani işin yine güzel tarafı bu. Kullanmıyorsunuz çünkü. Kullanmadığınız için işe yaramıyor. Aynı zamanda şunu da yapabilirdim. Ben buradaki kendime ait kodları yine işte settings gibi benzer bir şey açardım. Ve eğer varsa, şurası varsa benim Hakan'ın bütün settingslerini yükle diyebilirdim. Yani eğer varsa mesela Hakan'ın bütün settingslerini yükle. Böylelikle gerçekten de kullanıcı bazlı değil de ortam bazlı birçok şey yapabilirsiniz. Kimse de bundan etkilenmez. Herkes kendi ayarını yapar, koyar. Ondan sonra aynı projenin içerisinde çalışırsınız. Ama çalışırken de kimse kimseden etkilenmez. Böyle şeyler yapılabilir bu Environ'lar sayesinde. Tamam. Şimdi konumuza geri dönelim. Bu da burada dursun. Hakan'ın diye yazdık ama neyse iğrenç oldu ama yapılacak bir şey yok.
Şimdi ben bir tane daha ortam açayım. CD sites. Ondan sonra CD. Ve burası shell miydi? Burası shell'de kalsın. Burası normal kalsın. Bir tane daha açayım. Ve ne diyelim? Python var mı bu da? Hadi run server. Run server deyince olmadı çünkü şey yok diyor. Source eklemem lazım. Çünkü ben virtual environment'te çalışıyorum. Bin activate. Sizin böyle bir şeye ihtiyacınız yok büyük ihtimalle ama ben environment'ın içerisine aldığım için bunu istedi benden. Virtual environment kullandım burada. Şimdi konumuza geri dönebiliriz artık. Localhost'u açtım. Localhost'u açtıktan sonra buradaki yapıyı böyle görüyorduk. Şu anda manage.carousel list dediğimiz zaman bütün her şeyi burada görüyoruz. Bir de şurada manage diye bir şeyimiz olsun. Burada bir listemiz olsun ki şurayı da bir görebilelim. Yapılacak bütün işlemleri burada link olarak gösterelim. Hızlı bir egzersiz olsun bizim için de. O yüzden de nerede? Hocam bu arada IPython'dan yazıyorduk shell class'a girmek için. Girdikten sonra yapamadım. Ne yazıyorduk? Bu nasıl bir soru ya? Bu nasıl bir soru? Anlamadım ki hiçbir şey. Şimdi IPython'ı kurmak farklı bir şey. Django extensions'ı kurmak farklı bir şey. IPython sizin Python interpreter'ınızın değişik bir versiyonu. Python deyip enter'a bastığınız zaman girdiğinizde normalde gördüğünüz shell ekranından daha gelişmiş bir ekranı var. Ama aynı zamanda siz Django extensions kurarsanız IPython'la birlikte o zaman Django extensions'la mix olmuş IPython ekranını görebiliyorsunuz. Eğer IPython kullanmazsanız Django extensions kurarsanız sadece bu sefer de Django extensions'ın Python tarafındaki halini görüyorsunuz. Biraz kafa karıştırıcı olduğunu biliyorum. Ama IPython'ı kurup biraz deneyin. Sonra Django extensions'ı üstüne kurun. Bir de onunla birlikte bakın. Zaten aradaki farkları görmeye başlayacaksınız. Hocam ikisi de kurulu. IPython yazarak terminalde onun interpreter'ına girdim. Fakat shell class'ında olmadı. Çünkü Django'daki ayarlar kısmında şeyin kurulu olması gerekiyor. Neydi onun ismi? Django extensions'ın kurulması gerekiyor. Efendim? Hallettim ben. Şu an çalışıyor bende. Güvende çalışıyormuş ama bunu yazan kişi Hamit. Tamam. Linki de göndereyim buradan. Yani sonuçta buradaki şeyi... Ha? Soru bu değil mi? O da ekli yani Django extensions'ı da ekledim. Install hepsi. Tamam bakarız arada o zaman. Okey. Canlı yayına katılıp da fiziksel olarak sınıfta olan arkadaşlarımız var. Onlar biraz daha şanslı olabilir tabii ki. Çünkü arada bana bir şeyler sorabiliyorlar buradan. Neyse. Manage.js kısmında Python Manage.js shell class deyince giriyor yani hepsini doğru yüklediysen. Tabii. Yani eğer Python boşluk manage.py derseniz de aynı zamanda orada liste çıkıyorsa zaten girebilirsiniz. Liste çıkmıyorsa o zaman başka bir sıkıntı vardır. Tamam? Ona da bakarız. Yani başka bir sıkıntı var derken şuradaki linke tıklayacak olursanız zaten ayarlar kısmı nasıl yapılacağı gözüküyor orada. Artık konumuza girelim. Şimdi birincisi ben buradaki urls.py'yi açıyorum. Urls.py'yi açınca carousel'de create vardı. Ondan sonra update'i ne yaptık bu arada? Update'i yapan var mı? Ödevdi bu. Update. Var mı update? Update kısmı. Title değişiyor. Ben yapmıştım hocam demiş Hamit. O zaman anlat bize Hamit. Biz de beraber yapalım. Hocam nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bu arada sizden Evet.
Sen anlat, adım adım gidelim. Evet. Sıkıntı yok. Adım adım gidelim. Kapatman lazım o mikrofonu. Kapattın mı? Bakmam. Okey. Okey, adım adım gidelim. Söyle. Hocam ilk önce carousel update'i yaptım. Tamam. Yani geldik burada zaten şey vardı. Carousel Update diye bir kısmımız vardı. Evet. Ondan sonra bu Carousel Update ile ilgili neler yaptın? İlk önce bir item değişkeni ekleyip onun içerisine bu carousel objects get deyip PK'yi verdim. Bu yukarıda zaten carousel update'e PK'yi değer olarak girmiştik. Onu carousel objects get'e PK olarak verdim. PK eşittir PK. Daha sonra bir de form oluşturmak için carousel model formdan yine siz yazmışsınız zaten bunu. Instance olarak ekledim. Tamam. Adım adım gidelim. Tamam. Birinci adım. Şimdi burada aslında get ile birlikte biz PK'yi çağıracağız. Ne diyeceğiz? PK eşittir PK diyeceğiz. Tamam mı? Bunu dediğimiz anda item'ı elde ediyoruz. Tamam mı? Bu item'ı nasıl elde edeceğiz? Şöyle düşünün arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Burada edit butonuna bastığımız zaman diyeceğiz ki PK7'nin editini yap diyeceğiz. Ona göre gidecek zaten. Onunla ilgili sıkıntı yok. Orada yörel kısmını rahat rahat veririz. Kafanız karışmaz orada. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra artık benim bir tane forma ihtiyacım var. Forma ihtiyacım olduğu için de şurada da item'a da ihtiyacım yok. Bunu geç şimdilik. Ve diyeceğiz ki bir tane formum olacak. Kontekstle birlikte form göndereceğim. Form da buradaki instance'daki item olacak. Tamam. Bunu gönderdiğimiz zaman ne oluyor? İlk önce ona bakalım. Bu kısmı oluşturun yazısını sildim. Şuradaki kısmı böyle yapmışız. Peki yörel kısmına geldim. Şuradakini aldım, kopyaladım. Sonra buraya yapıştırdım. Bu bir kere update olacak. Ondan sonra bu update olacak, bu update olacak. Peki sonra ne yapacağım? Hocam daha sonra bunu URL'den çekmemiz için daha önce siz bize şey göstermiştiniz, slug metodunu. Aha. Ben o slug metodundan yani Django özel o büyüktür küçüktür işaretler arasında slug 2 nokta üst üste yazıp PK dedim. Ve öncesinde de sizin verdiğiniz URL'e girip zaten direkt çağırıyor. Okey, birincisi bu integer olacak, slug olmayacak. Django'da 2 tane yapı var. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Şimdi Django URL PK diyelim. Belki direkt gelir buradan. URL kısmından gelecektir. Ondan sonra burada dikkatli bakacak olursanız URL paternlerinin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Diyor ki article 2013 dersen kafadan zaten 2013 ile ilgili 2003 ile ilgili yere gidecek. Integer year dersen ondan sonra kafadan yıl bilgisini alacak ama yıl diye yazmak zorunda değilsin. Buradaki olay integer olması ve gelen verinin integer olduğunu belirtiyorsunuz. O yüzden de ben burada integer olarak PK gelecek diyorum. Bunu dediğim zaman artık güvenli olarak bunun string olmadığını belirtiyorum. Tamam mı? Yani string bir veri burada gelemiyor. Buradaki veri sürekli olarak integer olarak gelmek zorunda kalıyor. Peki bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra şuradaki edit butonunu değiştirebilmemiz lazım. O yüzden de carousel liste geliyorum. Carousel liste geldikten sonra şurada edit butonu vardı, hatırlıyor musunuz? Buradaki edit butonuna, hatta buradaki edit butonu kalacak. Şurada şey var, href'imiz var. Ve buradaki href'e bir şekilde benim URL yazmam lazım. Bu URL'i nasıl yazacağım? Bana birisi yardımcı olsun. Hatta şuradan komut satırını da açayım. Ondan sonra kim yardım? Evet. Slug ile integer değil. Hocam slug ile pk arasındaki farkı tam anlamadım. Tamam. Aslında şöyle anlatayım. Slug dediğimiz şey bir şuradan da göstereyim. http:// işte www.google.com olsun. Hatta neydi? Kaft klondu değil mi? kaft-clone.com. Ondan sonra tişört mesela. Eğer bu yazıyorsa bu bir slug'tır. Şuradaki yazı bir slug'tır. Eğer böyle yazmıyorsa, şöyle yazıyorsa ürün ID dedim açıklayıcı olsun diye 1. Veyahut da tişört için 1 olduğunu düşünün. Yani tişörtün aslında ID'si 1 ve siz 1 olarak çağıracaksınız. O zaman bu int olarak yazılmış oluyor.
Ama slug diye çağıracaksınız. Yani tişört diye yazacaksınız. String olarak yazacaksınız. Bu slug olarak çağrılıyor. Slug internette çok kullanılan bir terim. Ve href carousel update pk. Süper güven. Yazayım ilk önce senin dediğini bu arada. İkisinin arasındaki farkı anladık mı? Yani birisinde id olarak çağırıyoruz, pk olarak. Diğerinde de gördüğünüz gibi isimle çağırıyoruz. İsimle çağırabilmemiz için ama onun güvenli isim olması gerekiyor. Yani şuradakinin slugify bir isim olması gerekiyor. Çünkü burada mesela Türkçe karakterim var mı benim bu bilgisayarda? Var. Ondan sonra t-shirt yazayım. Şöyle yazayım mesela. Böyle bir şey olursa bu bir kere web sitesinde çalışmayacaktır. Çünkü uluslararası bir web sitesi olacaksa veyahut da genel olarak zaten web siteleri Türkçe karakterlerle karakterlerle sadece İngilizce karakterlerle çalışır. Bu arada çalıştırmanın yöntemleri var tabii ki ama genel olarak biz çalıştırmıyoruz. Okey? Burada tişörtle ilgili bir yorum mu yazacaksınız? Yazmayın arkadaşlar. Bu kadar kötü bir tişört yazısı olamaz zaten. Ben bile kabul ediyorum yani. Neyse. Burayı kapattım. Burayı kapattıktan sonra şuradaki kısmı yazmam lazım. İlk önce Güven'in dediği şekilde yazalım. Güven diyor ki Türkçe'yi kapatayım bu arada. İngilizce. Ve neydi bu? Şimdi çok güzel yazmışsın bu arada. Gösterelim. Carousel. Bu arada URL'imize bakalım arkadaşlar. URL şöyle. Carousel update. Tabii manage var. Ondan sonra carousel update / item.pk diyoruz. Ama bunu yazmamız yetmiyor. Hamit diyor ki /manage / diye yazmanız lazım diyor. Çünkü URL'e dikkatli bakacak olursanız şuradan şurada manage'in olması gerekiyor. Ki buraya gitsin. Okey. O yüzden de bunu bu şekilde yazdım ve kaydettim. Kaydettikten sonra bakalım çalışıyor mu? Sayfaya gelip yeniliyorum ve sayfayı yeniledikten sonra şuradaki edit butonunun üstüne geliyorum. Burada sağ alt köşeye bakabilirsiniz veyahut da inspect diyebilirim. Sağ tuşla tıklayıp inspect dedim. Burada manage'in altında carousel alt çizgi update /7 demiş. Peki sonunda slash var bunun? Yok. Sonuna slash eklemeyi bence unutmayın şuraya ve şurada da slash'ın olması gerekiyor. Bu genellikle bir kural olarak kalıyor Django'da. Bitti gibi bir şey bu kısım. Bunları da yaptık. Sayfayı tekrar yeniledik. Eğer URL'lerimiz doğruysa edit butonuna basınca ondan sonra gelecek. Ama bir hatadan bahsediyor burada. Ekranda bir hatadan bahsediyor. Ne diyor bu hatada? Template olarak böyle bir şeyin yok diyor. Yani bu kadar basit aslında. Böyle bir template'in yok diyor. İlk önce bu template'i yapalım. Sonra diğer kısma geri döneceğim. Template oluşturmak için Ctrl ve B'ye basıyorum. Sol kısmı açmak için. Dikkat edecek olursanız sol kısmı açıp kapatmak için Ctrl ve B'yi kullanabilirsiniz. Ctrl ve B'ye bastım. Burada create vardı. Create'e çok benzer bu. Hatta büyük bir ihtimalle aynısını bile kullanabilirim. Hatta aynısını kullanayım. Ne fark eder ki? Hiçbir şey değiştirmiyorum arkadaşlar. View'e geliyorum. Burada update yazıyordu ya. Carousel create'i kullanıyorum. Kafayı biraz sıyırabilirsiniz burada. Update'in içerisinde ben niye create'i kullandım diye. Onu birazdan açıklamaya çalışacağım elimden geldiğince. Ve tekrar sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi title geldi. Ne oldu? Buradan birdenbire şöyle bir şey geldi. Kafam karıştı hocam diye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım ilk önce. Create Burada sırf error verdi arkadaşlar. Bakayım ne yazdım. Görmedim. Gelir hocam niye gelmesin demiş. Onu çalıştım. Ya gelmesiyle ilgili sıkıntı yok. Sıkıntı şu. Nasıl olur da buradaki form düzgün bir şekilde gelir? Aslında sorun bu. Yani nasıl oldu da form düzgün bir şekilde geldi? Belki onu konuşmak gerekiyor. Çünkü aslında burada diyoruz ki bir tane form var diyoruz. Ve dikkatli bakacak olursanız burada zaten kontekstle birlikte formu gönderiyoruz. İçerisine de instance gönderiyormuşuz. Instance ise şu. Instance şu demek arkadaşlar. İçerisindeki gerçek item bu demek.
O yüzden de ben instance eşittir instance yazmak yerine genellikle buraya instance eşittir instance diye yazarlar. Ben item diye yazdım çünkü instance içerideki objenin ne olduğunu belirtiyor. Item ise benim verdiğim isim. Buna instance da diyebilirdim. Böylelikle çok rahat bir şekilde şey geldi. Hocam URL'de gidilen carousel create HTML carousel update birbirinde çalışıyor. Aynen öyle. Yani burada şeyin ismi önemli değil. Carousel create diye yazması önemli değil. Önemli olan şey gerçekten içinde ne oldu. İçindekine bakacak olursak burada sadece bir tane form var ve form aslında bir tane formu generate ediyor ve form kısmında da bu formda hatırlayacak olursanız forms.py'den geliyordu. Ve forms.py'yi açacak olursam da burada iki tane datası var. Title ve cover image. Ve bu da carousel'in kendisinden geliyor. Yani carousel modelinden geliyordu. İsmi create olsa bile aslında bunun ismi create değil arkadaşlar. Bunun ismi bence rename de edebiliriz. Şunun ismini carousel form. Böylelikle aslında gerçek isminin bu olması gerekiyor. Şuradaki kısmının da ismi create olmayacak. Form olacak. Hatta çok daha enteresan bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Dipnot. Django'da bir kere form yaparsınız. Tamam. Django'da bir kere form yaparsınız. Bütün yaptığınız formlar çünkü aynıdır. Şundan dolayı aynıdır. Şimdi bir form için özellikten bahsedecek olursak formun şuradaki form kısmına geleyim. Formun bir tane post metodu olmalı veyahut da get metodu olmalı. Eğer içerisinde bunun şey varsa, file varsa multipart olmalı. Ondan sonra form'u çağırmalısınız. CSRF token olmalı. Eğer varsa action olmalı yani gidebileceği URL ve bir tane de buton olmalı. Submit. Belki de ikinci bir buton daha olabilir. Cancel olabilir. Ne işe yarayacaksa. Yani orada da şunu düşünmeniz lazım. Cancel'a basınca şu sayfaya gidecek. Bitti. Bu kadar. Şimdi bu butonların dışında başka bir şey aslında ihtiyacınız yoktur formlarda. O yüzden Django'da bir kere form diye bir şey oluşturursunuz. Eğer akıllıca yaptıysanız bütün formlar zaten oradan generate olur. Yani hiçbir şey düşünmenize gerek yok bu konuyla ilgili. Daha sonra zaten bu kafayı yemişlikle birlikte bu sorunların da üzerinden bir şekilde geleceğimize inanıyorum. Şimdi geri dönecek olursak burada URL kısmında bunun bir tane name'i vardı. Carousel update'ti ya. Yarın öbür gün bunun şuradaki update kısmı değişebilir. Mesela bu şekilde olabilir. Ondan sonra bu da bu şekilde olabilir. Ondan sonra bu da bu şekilde olabilir. Okey. Daha mantıklı değil mi bunlar? Bu şekilde olması. Ama bu şekilde olduğunda benim gidip ikide bir URL yapısını değiştirmem gerekiyor. İşte bu name kısmı bu yüzden işe yarıyor. Bu name'i değiştirmiyoruz. Ve bu name'i kullanıyoruz sürekli olarak. O yüzden de şuradaki edit kısmında şuradaki carousel update'deki name'i kullanıyorum. Yani carousel liste geliyorum. Carousel liste geldikten sonra artık manage misin, sen neredesin, beni ilgilendirmez diyorum. Bunların hepsini siliyorum arkadaşlar tekrar. Ve süslü parantez açıyorum. Yüzde açıyorum. Ve URL diyorum. Tek tırnak kullanıyorum çünkü dışarıda çift tırnak kullanmıştım. Ve diyorum ki burası. Gidecek olan veri ne? Item.pk diyorum. Okey. Bunu dediğim anda eğer doğru bir şekilde yazdıysam sayfamı şurada da carousel list kısmında artık bu şekilde değil list olarak ve edit butonuna basacak olursam yine carousel'in altındaki update'in altındaki 7'ye ulaşmış oldum. Ve sadece name'ini değiştirerek bunu yapabildim. Bir daha mesela şöyle yapalım. Buradaki name kısmını tekrar değiştireyim. Carousel update dedim. Ve kaydettim. Sayfayı yenilediğim anda yine burada carousel update olarak burası gelecek. Çünkü artık şeye bakmıyor. Buradaki URL yapısının ne olduğuna, nasıl çalıştığına, ne geldiğine bakmıyor. Zaten onu ilgilendirmiyor da. Bu name kısmı o yüzden çok önemlidir. Yani şuradaki URL yapısını asla kullanmayın. Sizin için önemli olan şey bu değil. Sizin için önemli olan şuradaki name kısmıdır. Bu değişmeyecek sadece. Ama bunlar yani şuradaki kısımlar biraz önce gösterdiğim gibi değişebilir. Ama dikkatli hatırlayacak olursanız bir de create ile ilgili sıkıntımız olabilir. Belki bir yerde unutmuşuzdur carousel create'i. Onu da düzeltiriz zaten. Tamam. Bunları yaptık.
Ondan sonra tabii ki update kalmadı artık. Karuselin altındaki list. Ve dikkatli bakacak olursanız artık bu daha okunabilir bir şey. Karuselin içerisindeki list kısmına geldik çünkü. Tamam. Peki edit'e bastım. Yeni bir tane dosya seçtim. Tabii ki hiçbir dosyam yok. Ondan sonra şuradan bir tane seçtim ve submit'e bastım. Submit'e bastıktan sonra geri dönelim. Nereye? List kısmına. List kısmına geri döndükten sonra görsel yok diyor. Niye? Tekrar yapayım istiyorsanız. Edit butonuna bastım. Görseli seçtim. Buradan görsel seçtim. Submit butonuna bastım. Ondan sonra buradan geri dönüyorum. Şuraya da bir tane şey koyalım ya. Eziyet çekmeyelim ikide bir. Karusel forma geleyim. Ondan sonra şu kısma da şimdilik böyle yapalım. Ne diyecektik? Yerel diyorduk. Neydi? Nereye gidecektik biz? Karusel listi galiba. Bunu yazdık. Bir tane de şuraya class diye bir şey ekleyelim. btn secondary, btn info olsun. Şurada da şöyle yapayım ki rahat bir şekilde görün. Bunu kaydettim. Geri geldim. Karusel liste geri döndüm. Edit dedim. Ondan sonra buradan da herhangi bir şey seçtim ve kaydettim. Hiçbir değişiklik olmadı. Niye? Hocam gidip kaydetmiyoruz ki bir yere. Evet. Evet. Günaydın. Güzeldi. Ve bir yere kaydetmiyoruz. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben ara veriyorum. Siz kaydediyorsunuz. Ondan sonra saat tam 20'de madem ayılmaya başladınız düzgün bir şekilde kaydedin, test edin. Kodu da söyleyin, ben yazayım. Okey? O yüzden bunu pushluyorum şimdi. Ondan sonra da tekrar saat 8'de görüşürüz. Biraz çalışın. Böylelikle ben de üstüne biraz ekleme yapabileyim. Commit, XM. Ondan sonra neydi? Karusel. Karusel. Update. Git push'umuzu da yaptık. Ben kaydımı durduruyorum arkadaşlar.